Burada göstermiş olduğum sistem neredeyse bana çok kısa bir süre içerisinde 1,5 milyon para kazandırdı. Ayrıyeten buraya geldiğinizde her gün günlük düzenli olarak binlerce pound banka hesaplarıma düştüğünü görmektesiniz. Hem de en kolayı ve en güzeli, burada görmüş olduğunuz gibi kurmuş olduğum bu afiliye sistemi ilk günlerimde 40 dolar, 400 dolar, 1000 dolar gibi günlük ve aylık olarak bana para kazandırırken her ay geçtiğinde yapay zekanın işin içerisine girmesiyle de daha fazla ödemeye başladım. Hatta diğer şirketler de sürekli olarak burada günlük olarak her gün düzenli olarak binlerce pound göndermeye devam ediyor yıllardan beri ve her şeyden de önemlisi doğru bir şekilde bu sistemi çalıştırırsanız arkadaşlar günlük gerçekten çok ciddi paralara ulaşabilirsiniz. Burada bir günde 16.000, diğer günde 7.500 pound'a kadar da para gelmiş. Tabii arka tarafta bu geliştirdiğim sistem doğru bir şekilde çalışırsa görmüş olduğunuz gibi 1,5 milyon pound'un üzerinde bile para kazanabiliyorsunuz ama doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Dünyayı değiştiren bu yapay zekaları doğru bir şekilde kullandığınızda belki ömrünüzün sonuna kadar para için düşünmek durumunda kalmayacaksınız. Neden mi? Çünkü göstermiş olduğum sistem sizlere her ay düzenli ve üzerine arttırarak sürekli olarak gelen paraların nasıl olduğunu görüyorsunuz. Bu videoda sizlere bunları adım adım anlatacağım. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir pasif sistemimiz var. Ortalama olarak 67.000 doların üzerinde sadece bir iş yeri bize arka tarafta sürekli olarak para ödüyor. Şimdi bu sisteme kayıt olmak ve bu sistemi nasıl kurulacağını öğrenmek istiyorsanız lütfen kanala abone olup desteğinizi gösterdiğinize ve aklınıza takılan sorularda da Instagram üzerinden bana ulaştığınıza emin olun. Dedikten sonra ilk önce size göstereceğim şeyleri doğru ve hızlı bir şekilde yapabilmek istiyorsanız bence kesinlikle bu uygulamayı ya da buna benzer bir şeyi kullanmalısınız. Bunu almak durumunda mısınız? Bunu ücretsiz olarak telefonunuza da belirli bir kriterini indirebiliyorsunuz. Neden mi bunu gösteriyorum? Çünkü hayatınızı değiştirecek yapay zekaları doğru bir şekilde kullanmak istiyorsanız arkadaşlar en önemli şeylerden bir tanesinin hayatınızda zamanın ne kadar değerli olduğunu anlayacaksınız. Bakın ben ortalama olarak yaklaşık kullandığım yazılımların ve uygulamaların haddi hesabı yok. Ve hepsine para verdim. Hepsini kullandım. Hatta böyle ortalama olarak 5 tanesini de ben kendim sahibim. Peki bunların kontrolünü ve takibini nasıl yapıyorum? İşte size göstermiş olduğum bu uygulama sayesinde. Peki bu uygulama nasıl çalışıyor? Hem bunu göstereceğim hem de şu an dünyayı değiştiren yapay zekaların hepsini sizlere uygulama nasıl yapılacağınızı, nasıl kullanacağınızı ve neleri nasıl takip edeceğinizi göstereceğim. Binlerce pound para vermenize gerek kalmadan tamamen ve tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz sistemi size gösteriyorum. Hazırsanız başlayalım. Şimdi İlk önce benim burada kurmuş olduğum bir sistem var. Streamdex'in 3. bölümü. 3. bölümde ben kullanmak istediğim yapay zekaları, 4. bölümde kullanacağım ve yazılım yapacağım yapay zekaları, 5. bölümde de biraz daha kendime özel eklentileri nasıl arka tarafta yapacağımla ilgili kullandığım yapay zeka yazılımlarını sizlere gösteriyorum. Hepsi yapay zeka değil bu arada ama ağırlıklı olarak sizlere göstereceğim. Peki ne mi işe yarıyor? Benim saniyeler içerisinde şimdi burada tuşlara basarak burada bir uygulaması var. Şu görmüş olduğunuz kutu var bende. Bu kutudaki tuşlara basarak çok hızlı bir şekilde günlük yapacağım şeyleri saniyeler içerisinde ulaşabiliyorum. Bu ne anlama geliyor? Ben ne kadar daha hızlı işlem çıkartırsam daha hızlı sonuçlara ulaşırım. Hazırsanız şimdi ben bu uygulamayı yukarı alıyorum ve buradan uygulamanın tuşlarına basarak arkadaşlar adım adım ilerliyorum. Şimdi ilk önce geliyoruz dünyanın en iyi çalışan yapay zekalarının uygulamasına. Buradaki sistemde leaderboard'u burada en iyi yapay zeka hangisi iyi? ChatGPT mi iyi? Arka tarafta Gemini mi iyi? Yoksa Llama mı daha iyi? DALL-E mi daha iyi? DeepSeek mi daha iyi diye soruyorsanız sormanıza gerek yok. Burada görmüş olduğunuz gibi hepsinin algoritmada yapmış olduğu skorlar var. Ve bu skorlar sizlerin şu an hangisine para vermeniz gerektiği hakkında ön bilgi veriyor. Ama ne yazık ki her gün neredeyse güncel bir şekilde sistemler güncelleniyor. Yani bugün DeepSeek iyi deyip onu satın alırsanız yarın onu ChatGPT geçebilir. Aynı şekilde diğer yazılımlarda, uygulamalarda geçebilir. Burada görmüş olduğunuz gibi bizim şu an en iyi sonuç aldığımız Gemini 2.5 Pro sürümü. Bu sürümde almış olunan not 1439 araya skoruyla belirlenmiş. Burada binlerce yaklaşık 10.000 kişi de oylamış ve uygulamayı şu an görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Google tarafından sağlanıyor. İkincisi ChatGPT'nin o serisi olduğunu görüyoruz. Üçüncüsü de GPT'nin 4.0 sürümünün yani 4.0 olarak gözüküyor. Burada görüyorsunuz renkler sürekli
sürekli olarak değişiyor ama şu an piyasada kullanacağınız bütün sarayı da satın alıp işte bu bundan daha mı iyi, bu bundan daha mı iyi diye düşünüyorsanız işte karşınızda burada görünüyor. Burada New Overview bölümüne geldiğinizde neleri daha iyi yaptığını görüyorsunuz. Örnek veriyorum, yazılım için kullanacaksınız. Coding bölümünde Gemini 2.5 neredeyse hepsinden daha iyi bir sonuç verdiğini görebiliyoruz. Matematik işlemlerinde mesela ChatGPT 4.0'nun diğerlerine göre daha iyi olmadığını görüyoruz. Ve leaderboard'a baktığımızda ne için kullanacağımız da çok önemli. Fotoğraf oluşturmak için mi kullanacaksınız? Yapay zekayı yazılım yapmak için mi kullanacaksınız? Sadece mail, blog yazısı yazıp oradan para kazanmak için mi? İşte bu kısım çok önemli. Çünkü burada önemli olan şey sizin işinize hangisi yaradığını anlamanız gerekiyor. Yani ne için kullanacaksınız ve bu kullanacağınız yapay zeka neden kaynaklı işinize yarayabilir. Burada gördüğünüz gibi benim gördüğüm kadarıyla Gemini 2.5 Pro sürümü şu an piyasada kullanabileceğimiz en iyi yapay zeka olarak gözüküyor. Peki bunlara nasıl ulaşacağız? Şimdi sizlere bunu göstereceğim. Burada araya bölümüne geldiğinizde de arkadaşlar sürekli olarak hepsini günlük takip edebilirsiniz. Burada yüzlerce, binlerce farklı yapay zeka bölümleri var. Burada sunulan sonuçlar, buradaki detaylı analiz, burada da diğer hangi alanlarda daha iyi olduğunu çok daha iyi, net ve şekilde görebileceğiniz bir sistem olduğunu görüyoruz. Yani bunlar artık video izlemenize gerek yok. Hangisi daha iyi, işte şu bunu geçti diye buradan girin bakın. Saniyeler içerisinde zaten göreceksiniz. Burada Full Leaderboard'a geldiğimizde de sağ tarafta hangi şirketler tarafından geldiğini buradan görebiliyorsunuz. Alibaba, Google, OpenAI ve diğer teknolojilerin arka tarafta işlediğini de görebiliyorsunuz. Hadi başlayalım. Şimdi benim size göstereceğim benim kendimin kullandığı sürekli işlerim yarayacak kısa yollarım var. Şimdi ilk kullandığım genellikle Prexibity. Neden? Çünkü çok hızlı bir şekilde internetten araştırma yaparak bana detaylı olarak sonuçları veriyor. Tuşa bastığım zaman direkt görmüş olduğunuz gibi karşıma sonuçlar atıyor. Mesela örnek veriyorum. Ben buraya geldiğimde bana diyor ki burada seçenekler geliyor. İşte neler şu an gündemde, neler araştırabilir. Bana piyasada en iyi para iyi insanların kullandığı uygulamalardan bir tanesini yaz. En çok satın alınanlardan olsun. Şimdi bu internet üzerinden insanların araştırdığı bütün her şeyi, bütün forum sitelerini, kitapları, her şeyi saniyeler içerisinde güncel bir şekilde okuyarak bana istediğim sonuçları veriyor. Ben genellikle fikir alışverişini Prexibity'den yapıyorum. Ne o anlama geliyor? Bakın burada diyor ki TikTok şu an dünyanın en çok indirilen uygulaması. Ben bir uygulama yapacağım ki para kazanacağım. O yüzden TikTok yapmak istemiyorum ya da bu tarz bir şey. Bana şöyle örnek verin. Bana biraz daha To-Do List, Tinder ve bu tarz uygulamalardan örnek ver. Spor, kahve falı gibi. Araştırdığım için sürekli olarak en çok para kazandıran uygulamalar bunlar. İnsanlar genellikle bunlara çok iyi paralar veriyorlarmış. Şimdi gördüğüm zaman To-Do List, Microsoft To-Do List, Notion, AnyDo, spor uygulamalarında Nike, Adidas'ın kendi şeyleri çıkıyor. Kahve fallarına baktığımızda Falahattin, kahve falı ve falzade olarak çıkıyor. Şimdi gelin Falahattin'e benzer bir uygulama yapalım o zaman arkadaşlar. Buradan sadece son bir kez daha detaylı etmek istiyorum. Kahve falı uygulamaları ne kadar indiriyor ve ne kadar kazandırıyor. Şimdi ben genellikle ses komutu vererek bunları yazıyorum. Bilgisayarıma indirmiş olduğum bir uygulama sayesinde. Fakat böyle yapınca da mikrofondaki ses kesiliyor şu an kayıt altında olduğu için. O yüzden yazmak durumundayım. Yanlış yazdığımın farkındayım. Ama yapay zeka sağ olsun benim adıma her şeyi çok güzel yapıyor. Şimdi baktığım zaman kahve falı uygulamasının aylık ortalama olarak arkadaşlar 45 milyondan fazla indirildiğini gösteriliyor bugüne kadar. Bu bayağı bir iyi bir müşteri datasına sahip. Falahattin ise ortalama olarak aylık 5 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğunu görüyoruz. Yani anlatmaya çalıştığımız fala inanma, falsız da kalma diyen yüzlerce insanın olduğunu görüyoruz. Bu benim için çok ama çok güzel. Tek yapmam gereken Falahattin uygulamasının bana detaylarını bildirebilecek ve buna benzer bir uygulama yapabileceğim bilgiler lazım. Ben bu tarz uygulamaları Lovable diyelim. Lovable üzerinden sizler de benimle beraber yaparsanız birazdan kendi yapay zekanızda artık adını ne koymak istediğiniz bir uygulama
uygulamanız olacak ve bu uygulamayı nasıl satacağınıza kadar da göstereceğim. Emin olun arkadaşlar. Üzerinde yapılan bütün özellikleri yaz. Ben de bu uygulamayı yapacağım. Hemen yapacağım. Bütün özelliklerini yaz ve geliştir. Şimdi ben burada artık bu son işimdi. Burada ne yaptık arkadaşlar? Burada bana bu uygulamaların arka tarafındaki bütün her şeyini, ne özellikler olduğunu öğrenmek için detaylı bir analiz yaptık. Burada bayağı güzel bir sonuç verdi. Şimdi burası bu kadardı. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz üzere kullanacağımız bütün hızlı yapay zeka yazılımlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi Gemini, DeepSeek, iStudio, Claude, ChatGPT, Grok, Qwen ve OpenRouter olduğunu görüyoruz. Şimdi burada diğer 3 tanesini ben bilerek koymadım. Onlar genellikle farklı şeyler için kullanıyorum çünkü. Şimdi bunlara geliyorum ve bunlara hepsini teker teker açıyorum. Şimdi ilk önce Gemini'ye geliyorum. Gemini'ye bunu diyorum ki ben şuraya yapıştıracağım ve burada şu Prexhibit'in şeyini kaldıralım. Bana bunu çok daha detaylı ve güzel bir şekilde yaz promptu. Şimdi arkadaşlar bunu kopyalıyoruz. Bu bir. Sonra geliyorum DeepSeek'e. Buradan onu yapıştırıyorum. 1, 2. Şimdi diyeceksiniz niye bunları yapıştırıp duruyorsunuz? Şimdi göreceğiz sonuçları. Bunu yapıştırıyorum. Bu 3. Claude'a geliyorum. Burada arka tarafta dediğim gibi arkadaşlar direkt tuşa basıyorum. Zamandan tasarruf yapıyorum. ChatGPT'yi kullanmayacağım. Şimdi neden kullanmadığımı size göstereceğim. Hatta kullanabiliriz. Burada Prompt Maker hazır zaten yanlış bilmiyorsam. Prompt Maker'ı şöyle kullanayım ben yanlış olmasın. İlk önce şöyle yapalım. Ben ne kullandığımı size daha iyi gösterebilmek adına onu birazdan açacağım. Şu an Grok'u açtık. Grok'tan geçtik. Qwen'a geldik. Qwen'a bakalım. Bunu yapıştıralım. OpenRouter'a geldik. OpenRouter nedir arkadaşlar? OpenRouter kullanabileceğiniz bütün yapay zekaları bir yapay zeka içerisinde kullanabileceğiniz mükemmel bir uygulama. Yani buradaki hepsini ayrı ayrı denemek yerine OpenRouter'ı kullanarak hepsine erişebilirsiniz. Ben burada gördüğünüz gibi şöyle buraya yapıştırıyorum. O en uygun modeli buradan seçebiliyor. Eğer seçmek isterseniz de bakın bütün modelleri buradan ulaşabiliyorsunuz. Hangisini kullanmak istiyorsanız. Ben genellikle hızlı işlerim için bildiklerimi kullanıyorum ama ekstra öğrenmek istediğim şeyler olduğunda da OpenRouter üzerinden destek alıyorum. Bakalım OpenRouter şu an neyi kullanacak? DeepSeek'i kullanıyor şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar. Son olarak ben buradan geliyorum. Birazdan son aşamada da ChatGPT'yi kullanacağız. Şimdi arkadaşlar geldik buraya. Kahve uygulaması için bana ilk önce Gemini vermiş olduğu çok güzel bir promptun olduğunu görüyoruz. Bayağı detaylı yazmış. Geliyorum DeepSeek'e. DeepSeek hala yazıyor. Google Studio bakalım nasıl yapmış. Çok daha kısa yazmış. Claude'a geliyorum. Claude şu an en iyisi olarak arkadaşlar gözüktüğü için çok daha detaylı yazdığını görüyorum. Bakın aradaki fark ve çok hızlı sonuç aldığını görüyorum. Grok'a geliyorum. Grok da bayağı Grok bayağı bir detaylandırmış arkadaşlar. Qwen hala yazıyor. Qwen ve OpenRouter'da şu an DeepSeek üzerinden yapıyor. Peki. Şimdi diyeceksiniz ki bunları niye hepsini ayrı ayrı yazdırıyoruz? Bir tanesi yetmiyor mu? Şimdi arkadaşlar burada benim kullandığım bütün genel olarak yapay zekaları gördük. Şimdi bunların hangisinin hızlı sonuç verdiğini, hangisinin tutarlı sonuç verdiğini gördük. Şimdi biz bu promptu yazdık ya. Biz 4. bölüme geçeceğiz ve 4. bölümde burada görmüş olduğumuz uygulamalar üzerinden sevgili arkadaşlar bu yapay zeka uygulamalarını yapacağız. Evet şaka yapmıyorum ve dünyada kullanabileceğiniz en iyi yapay zeka kod bilmeden kullanabileceğiniz uygulamalar. Nasıl mı kullanılıyor? Şu an benim bugüne kadar dünya üzerindeki bütün videoları izleyin. Hiçbiri bu kadar kapsamlı uygulamaları paylaşan bir video bulamazsınız. Çünkü gerçekten çoğunu sadece 4-5 tanesini biliyorlar. Şimdi bu videoda kanala abone olup desteğiniz için teşekkür ederim. Yorumda düşüncelerinizi yazın. Burada gösterdiğim hepsinin linkini açıklamalarda bırakıyorum. Nasıl bulacağım diye merak ediyorsanız lütfen yorumlardaki linklere bakın. Bulamazsanız da yorumda yazın. Sizlere linkini paylaşayım. Hazırsanız başlayalım. Şimdi geliyorum arkadaşlar buradaki senaryoda yeni bir sekme açıyorum. Bu sekmeyi hatta şöyle yapacağım ve ilk önce geleceğim Lavable'a. Sonra Bolt'a. Burada göstermiş olduğum hepsi kod bilmeden işlem yapabileceğiniz bir sistem. Üçüncüsü Hostinger. Dördüncüsü DeepSight. Beşincisi VODev. Altıncısı Replit.com. Yedincisi Trickle.so. Sekizincisi Firebase. Bu Google'ın yeni çıkartmış olduğu ücretsiz bir sistem. Dokuzuncusu Templabs. Onuncusu HeyBoss. 11'incisi Chef. 12'incisi Sitebrew. And
13. de benim Prompt Master'ım. Prompt Master ne arkadaşlar? Burada verilen bütün kodları ben şimdi buraya entegre edeceğim ve bana en iyi promptu yazmasını isteyeceğim. Bu sayfayı şimdilik yukarı alacağım. Şuradaki daha demin yaptıklarımızı ve orada yazılmış olan bütün sistemleri ben şu an buradan şöyle yapalım. Şimdi burada hepsi yazmış. İlk önce hangisi ne yazmış? Bakalım burada ilk önce Gemini. Gemini'nin yazdığını buradan şöyle alacağım ben. Hatta direkt kopyalayabiliyorsam şöyle. Şimdi arkadaşlar ben bütün yapay zekaların özelliklerini bir yapay zekada kullanmaya çalışacağım. O yüzden ilk önce buraya bu ChatGPT'nin yazdığını koyacağım. Özür dilerim, Gemini'nin. Sonra burada DeepSeek'in yazdığını koyacağım. Sonra buraya iStudio'nun yazdığını koyacağım. Tabii kopyalayabilirsem. Çünkü hepsinin farklı farklı yaptığı özellikleri bütün yapay zeka sistemine koymayı düşünüyorum. Bu koyduğum Claude şu an piyasadaki en iyisi bir leaderboard'a göre. Bu koyduğum, bakalım bu kadar promptu da alacak mı? Grok bu koyduğumuz Qwen, şu an arka tarafta kopyala yapıştır yaptığım için arkadaşlar size şey yapıyorum. Bütün promptları yapıştırıyorum buraya ve en sonunda bütün hepsini filtreden geçiriyormuşum gibi düşünün. Bu filtreden geçirmiş olduğum süreç içerisinde arkadaşlar bu da en son koyduğumda Open Router olacak. Şimdi diyeceksiniz ki niye hepsini aynı koydunuz? Şimdi ben Prompt Engineer'a bütün bu promptları verdim en sonunda. Şimdi arkadaşlar tek yapmamız gereken bize bütün yapay zekaların sunmuş olduğu bütün bu özellikleri şu an biz her şey üzerinden yapıştırdık. Şu an tek sistemin bize prompt vermesini bekliyoruz. Şimdi bu promptu çok daha iyi de yazmasını da sağlayabiliriz ama çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Burada bütün promptları filtreden geçirip böyle bir şekilde yaptık. Buraya geldik. Şimdi kopyalıyoruz. Geliyorum Lovable'a. Şimdi tek yapmam gereken arkadaşlar Lovable'a bu promptu verip benim uygulamamı yapmasını istemek. İkincisine Volt'a geliyoruz. Yine yapıştırıyoruz. Üçüncüsü Hostinger'e geliyoruz arkadaşlar, Horizon'a. Horizon'un yapmasını istiyoruz. Dördüncüsü DeepSight. DeepSight'e geliyoruz ve aynı şekilde yapay zeka bakacağız. Bakalım hangisi en iyi uygulamayı yapıyor. Dördüncüsü, beşincisi şu an kullandığım VideoDev. Altıncısı Replit. Yedincisi Trickle. Sekizincisi Firebase. Dokuzuncusu Templelabs. Özür dilerim. Templelabs'a giriş yapmamız gerekiyor. Çıkmış. Tamam. Create Project. Generate App. Dokuzuncusu Heyboss. Alright. Tamam. Onuncusu Chef. Buradan. 11'incisi SiteBrew. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dünyanın en iyi uygulamalarını, yapay zekalarını kullanarak bir prompt oluşturdum. Burada oluşturmuş olduğum promptu niye o kadar yapay zekaya sordun da en son burada yaptın diye merak ediyorsan. Şimdi burada tasarlanmış olan Prompt Engineer bölümünde yapılmış bütün yapay zekaların akıllarını aldım ve bir tane yapay zekaya bunların hepsinin en güzel özelliklerini alıp filtreleyip bana en güzel şekilde sormasını yaptım. Yani şöyle düşünün. 10 tane akıllı insana bir şey sordum. Sonra da bir tanesine dedim ki bunların hepsini anlattıkları hangisi birbirinden farklıysa bütün özelliklerini al, bana böyle bir huni şeklinde analiz et ve en iyi özelliklerini yaz. Şimdi biz şu an dünyanın en iyi kahve falı uygulamasını yapıyoruz. Nasıl mı? Şimdi size göstereceğim. Şimdi bütün yapay zekalar, dünyadaki bütün en iyi gelişmiş yapay zekalara ben soru sordum ve dedim ki bana yapmak istediğim bütün her şeyi özelliklerini de ekledim ve şu an arka taraftaki benim yapay zeka ordum arka tarafta bana bu uygulamaları yapıyor. Bu uygulamaları yaptıktan sonra ne olacak? Bu uygulamaları yaptıktan sonra ben Supabase internet sayfasından yayınlayacağım ve backend'ini yaptıktan sonra da bu uygulamayı herkes ücretsiz olarak kullanabilir. Ama belirli bir süreliğine. Belirli bir süreden sonra artık insanlar buna para vermeye başlayacak. Şimdi geldik, bu uygulama arka tarafta kodları yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Bu uygulamaya bakıyoruz. Bu neredeyse yarısını bile bitirmiş. Görmüş olduğunuz gibi arka tarafta kodları hala yazmaya devam ediyor. Burada kullanıcı isimleri ve örnek panellerde oluşturduğunu görüyoruz. Hostinger görmüş olduğunuz gibi diyor ki benim süreliğim, aboneliğim bittiği için yeni bir sistem yenilemesi istiyor. Hostinger gerçekten çok güzel işlemler yapan bir uygulama fakat buradaki senaryoda bize şu an çok ben fazla kullandığım için izin vermedi. O yüzden Hostinger'i göremeyeceğiz. Dördüncü aşamaya geldiğimizde DeepSight'ın şu an arka tarafta internet sitesiniz binlerce belirli bir hızla nasıl yazdığını görüyorsunuz. Burada nasıl kodların saniyeler içerisinde yazıldığını görüyoruz. Tabii ki bu uygulama benim şu an yapacağım neredeyse dünyadaki
en iyi kahve uygulaması olacak ve bütün kahve falına inanan güzel insanlar buradan kahve falını ücretsiz olarak yapabilecek. Dördüncü uygulamaya geliyoruz ve burada hala bu konu hakkında yardımcı olamayacağını söylüyor. Genellikle ViODev'de ben bu sorunları bu aralar çok almaya başladım. Neden olduğunu söyleyeyim. Çünkü vermiş olunan prompt bazen ona çok karmaşık gelebiliyor. O yüzden prompt'u bazen kısaltmanız gerekebiliyor. Çünkü bunlar hani fazla işlemler için görmüş olduğunuz gibi diyor ki sen şeye ulaştın. Buradan fiyatını arttırarak yani ücretsiz daha kullanamıyorsun. Tabi bunun da bir çözümü var. Bunun da bir çözümü var arkadaşlar. Çünkü ben daha önce zaten kullanmışım. Burada aslında bana vermesi gerekiyor ama yapmamız gereken şey buradan çıkış yapacağız ve tekrardan sign up böyle deyip benim parayla ödediğim sistemden değil farklı bir sistemden girmemiz gerekecek. Ama burada görmüş olduğunuz gibi ne yazık ki sadece Gift Hub üzerinden giriş yapıldığı için ve benim de bir tane Gift Hub'ım olduğu için sadece bu uygulamayı kullanacağız. Yani buradaki senaryoda ne yazık ki ViODev'i de gösteremeyeceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi sisteme Replite'de aynı uygulamayı yapmasının komutunu verdik. Trickle'a geliyoruz. Trickle burada modern kahve falı diye siteyi bitirmiş bile. Bana göre bakalım özellikleri nasıl. Bunların hepsine sonradan bakalım. Stüdyoya geldik arkadaşlar ve uygulamayı Google'ın çıkartmış olduğu güya söylenenlere göre dünyanın en iyi uygulama yapan uygulaması Firebase ki neden olmasın bütün altyapı ve geliştirme bildiğiniz üzere Google'da. Şu an arka tarafta kodları yazmaya başladı. Templabs şu an neredeyse siteyi bitirmek üzere arkadaşlar ve sitelerin farklı panellerinin nasıl olduğunu da göstermeye başladı. Birazdan hepsine detaylı olarak bakacağız. Ben Templabs'ı çok seviyorum. Hem frontend hem backend tarafında inanılmaz derecede iyi bana göre. Fakat görselini o kadar iyi yaptığını şahsen düşünmüyorum. Bütün burada görmüş olduğunuz gibi kullanıcı giriş yaptıktan sonra bütün süreçleri çok daha detaylı bir şekilde gösteriyor. Hey Boss'a geliyoruz. Buradan şuradan hemen diyoruz. Hey Boss'un görmüş olduğunuz gibi şu an uygulamayı arka tarafta yapmaya başlıyor arkadaşlar. Bakalım. Arka tarafta bir şeyler yapacağını söylüyor. Şimdi burada gördüğümüz gibi geliyoruz şefe kahve falı uygulamasını neredeyse bitirdi arkadaşlar. Giriş bölümü de ekledi. Sidebar'a geliyoruz. Kahve falı ile ilgili bir sistem koydu ve burada eklemek istediğimiz özellikler varsa kahve falı kapatma gibi onu da bir tuşa basarak ekledik. Şimdi bence bunlar fazlasıyla yeterli. Şimdi gelin hep beraber sonuçlara bakalım. Evet, Lovable. İlk uygulamamıza gelin detaylı şekilde bakabiliriz. Bu sadece bir prompttan çıkmış bir şey bu arada. Lütfen aklınızda olsun. Burada arkadaşlar kahve falı ile ilgili bence bir fotoğraf hata vermiş mi bakalım burada? Yok, hata da vermemiş. Ama bu kap burada böyle gözüküyor. Fala bak diye. Bu nasıl bir şeymiş? Okey. Şimdi buradan bakıyoruz. Burada kap var ama siteye yansımamış. Nasıl çalışır? Fotoğrafınızı yükleyin. AI analizi yapın vesaire vesaire. Arkadaşlar doğum tarihi, aşk ilişkileri, kariyer, para. Peki deneyelim. Bir tane internetten şöyle kahve falı yazsak herhalde fotoğraflardan çıkar diye düşünüyorum. Tamam. Şunun ekran görüntüsünü alalım. Şöyle bilgisayarımıza kaydedelim arkadaşlar. Bakalım falımız fallanmış mı? Şimdi kahve falında burada görmüş olduğunuz gibi fotoğraflardan ben şuradan açalım. Alıyorum. Burada fotoğrafı yüklüyorum. Bakalım fotoğrafı kabul ediyor mu? Fotoğrafı kabul etmedi. Tabii ki fala bak diyelim. Bunun için arka taraftan farklı bir front vermemiz gerekebilir. Tamam. Harika. eBay dosyaları otomasyona kaydoldu. Buradan kahve falını alıyoruz. Falımı göster diyoruz. Bakalım fal uygulamamız nasıl çalışacak arkadaşlar? Tabii sonuç verecek mi bilmiyoruz. Bazen şeyde yapabiliyor. Bolt'a geliyoruz. O arka tarafta çalışsın. Bakalım Bolt nasıl bir şey yapmış bizlere. Bolt'ın yapmış olduğu uygulama. Bakalım burada bir hata var mı? Hata da göremiyorum. İnternet sitemizde ikinci kahve falı sitemiz arkadaşlar. Burada aşk falı, kariyer falı, sağlık falı, genel fal, yapay zeka teknolojisi, kişisel deneyim, kullanıcılar ne diyor? Ayşe, AI falım o kadar doğru ki şaşırdım. Özellikle kariyer konusunda tahminlerim gerçekleşti. Ben şuna inanıyorum arkadaşlar. İnsanlar fala inandığı için fallar gerçekleşiyor. Benim kendi görüşüm. Tabii ki böyle şeylerse hemen fal baktır diyelim. Aşk falı olsun. Bakalım burada indirmiş olduğumuz fotoğrafı kabul edecek mi yüklememize? Bu şekilde yüklememize izin vermiyor. Buradaki fotoğrafı alacağız. Bunu analiz etmez. Neden olduğunu ben size söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bu yaptı. Fincanınızda gördüğüm sembollere göre yakın zamanda önemli bir karar alacaksınız. Bu karar hayatınızın akışını değiştirecek. İnsanlar olacak, filanın vesaire vesaire. Canlı falcıya bağlı. Çok iyi. Beni aradıp fal baktığımı düşünsenize. Yeni bir fal baktır dediğimizde
de yeni bir fal çıkıyor. Evet, kahve falı sistemimizi yaptık arkadaşlar. Yani burada çok farklı şeyler daha var. Peki Hostinger ne yazık ki ben zamanında çok kullandığım için yapmadı. O yüzden Hostinger'i şu an elemek durumundayım. Peki DeepSite'a bakıyoruz arkadaşlar. DeepSite burada görmüş olduğunuz gibi sitemizi yaptı. Sitemiz burada görmüş olduğunuz gibi hazır. Daha güzel fotoğrafların ve daha profesyonel bir şekilde gözüktüğünün umarım farkındasınızdır arkadaşlar. Çok daha burada yapay zeka asistanı bile var. Tabii ki buradaki API'ları kullanabilmemiz için buraya API yapay zeka anahtarları eklememiz gerekiyor. Burada da gördüğünüz gibi kullanıcı yorumları, üyelik planları eklemiş. Mesela bakın diğerlerinde üyelik planları yoktu. Burada çok daha güzel. Uygulama bile yapmış, uygulamayı ve webde kullanabilmeniz için şey yapmış. Adını kahve falı olarak, kahve falı dünyası diye yaptırmış. Şimdi buradan eğer biz dosya yükle dediğimiz zaman sistem çalışacak mı? Şuradan refresh preview diyelim. Giriş sayfası vesaire eklemiş. Bence bayağı başarılı. Şey olarak baktığınızda uygulamayı yapmış kahveniz için. Bayağı detaylı güzel bir sistem yapmış. Bakalım buradaki sistem çalışıyor mu? Şimdi API anahtarını bağlamadığımız için arka tarafta çalışmayacaktır arkadaşlar. Ama Bolt'ta çalıştı. Peki bence fena değil. Bayağı bir başarılı. En azından görseli çok iyi. Bakın burada kahveden duman falan bile çıkıyor. Yani bence bayağı havalı. Tabii çok daha bakın bir prompt'tan yaptığımı söylüyorum. Buna ben daha çok komut verirsem daha çok güzel istediğim şeyler ortaya çıkacaktır. Bu da aklınızda olsun. Peki ViODev'e geldiğimizde bize limitimin dolduğu için burada binlerce uygulama yaptığım için arkadaşlar işlemin olmadığını gösteriyor. Mesela daha önceki yaptığımız uygulamalara buradan bakarsanız da çok daha güzel sonuçlar aldığını görebiliyorsunuz. Fakat ne yazık ki dediğim gibi dolmuş. Peki Replit'e bakıyoruz. Buradan Replit şu an hala projeyi yapmak için benden izin istediğini görüyoruz. Burada yazılımı şu an arka tarafta yapmaya başlıyor. Hazır olduğunda da tüm dünyayla paylaşabileceğimi söylüyor. Umarım yapar. Şu an kodları yazmaya başladı. O süreçte gelin Trickle'a gelelim arkadaşlar. Trickle ismi çok güzel. Evet, gördüğünüz gibi kahve falı uygulamasını çok basit ve sade bir şekilde yaptığını görüyoruz. Burada bunun farklı bir özelliği var. Mesela burada search dediğiniz zaman bu kısmı buraya komut vererek bunu bold yaz. Mesela dediğimiz zaman özel noktaları ayrıyeten değişiklik yapabiliyoruz. Bütün kodları bir daha baştan yazmasına gerek kalmıyor. Bunun böyle bir özelliği var. Çok büyük bir şey değil aslında ama yine iş görür arkadaşlar ve yazı fontunu şu an değiştirmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi değiştirdi. Burada telefondan nasıl görüneceğini de ayrıyeten görebiliyorsunuz. Bu da bilgisayar görünümü ve karşınızda uygulamamız arkadaşlar. Bilmiyorum sizi ne kadar mutlu etti ama ben açıkçası çok mutlu olmadım bu uygulamadan. Peki geliyoruz dünyanın en iyi, herkesin merakla beklediği şeye. Burada gördüğünüz gibi promptu verdik, hata verdi ama üzülmeyin. İçerisinde kendisini düzeltebilecek bir font fix bölümü var. Burada ne diyor? Bir tane hata bulduğunu söylüyor. Hatayı göstermiyor. Çünkü hatayı şu an düzeltiyor. Şimdi eğer biz uygulamamızın doğru bir şekilde çalışmasını istiyorsak buraya API anahtarımızı girmemiz gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi Gemini'nin kendi API'yi var. Burada Auto Generate dediğiniz zaman da arkadaşlar sistem tarafından sizler için oluşturacağını göreceksiniz. Burada bizden API anahtarı istiyor. O yüzden şu an API anahtarımı girmeyeceğim için buradaki Firebase'in bize yapmaya çalıştığı şeyi de ne yazık ki tam olarak göremeyeceğiz. Ama şu an arka tarafta düzeltiyor uygulamamızı. Bakalım nasıl bir şey çıkartacak ortaya. Hala hata veriyor ve umarım bu şekilde nasıl ilerleyebiliriz bilmiyorum. Peki geliyorum Tempo Labs'a. Arkadaşlar Tempo Labs'a geldiğimiz zaman burada uygulamamızın nasıl olduğunu gösteriyor bizlere. Burada kodları ayrıyeten de burada dizaynı nasıl gözükeceğini de gösteriyor. Şuradaki kısmı biraz daha küçülttüğümüzde ve burada uygulamaya detaylı olarak baktığımızda nasıl bir yapay zeka sayfası yaptığını gösteriyor bizlere. Burada biraz Türkçe İngilizce karıştırmış gördüğünüz gibi AI Cup Reading yazmış ya da canlı süreç bakında. Bence baya güzel. Genel burç yorumlarına baktığımızda yengeç, ikizler tüm burçları gördüğünce hepsine veriyor mu? Vermiyor mesela. Neden kahve falı? Ve böyle bir site yapmış. Giriş olma özelliği koymuş. Kayıt olma özelliği koymuş. Bence baya iyi, fena değil ama bazı tuşların çalışmadığını görüyoruz. Bunlar için ayrıyeten bir komut yazmamız gerekiyor. Çünkü niye? Daha demin bana burada demişti ki mesela bu sayfa içinde ya da bu sayfa içinde farklı bölümler koyduğunu görüyoruz ama kullanamıyoruz. Bu olmaması gereken bir şey. Şimdi burada tabii buna komut vermeniz gerekecek arkadaşlar. Ama teknik olarak burada mesela kayıt ol dediğimizde şuradan sisteme bakıp kayıt ol dediğimizde bize bu sistemi açması gerekiyor. Ama şu an ne yazık ki bunu yapmıyor arkadaşlar. Burada kullanıcı yorumları ve diğer şeyleri koymuş ama ne yazık ki buradaki senaryoda bu uygulamanın burasına
sayfasına ulaşamıyoruz. Yani ulaşmamız gerekiyor. Her neyse, sorun değil. Geçiyoruz diğer uygulamamıza arkadaşlar. Hey Boss hala kendi çapında uygulamayı yapmaya çalışıyor. Benim fikrim hakkında 30 saniyesi kaldığını söylüyor ve bu süre içerisinde hala yapıyor. O yüzden ötekisine geçiyoruz. Şef'e geliyoruz. Buradan uygulamaya bakalım nasıl bir şey çıkardı bize. Şef'in yapmış olduğu uygulama direkt e-mail adresi istiyor bizden. Ben burada isimsiz olarak kayıt olmak istiyorum. Kahve fallı fotoğrafımı ver diyor. Veriyorum ve fotoğrafı yüklerken hata verdi diyor ve hikayemiz başlamadan bitiyor arkadaşlar. Peki Sitebrook'a geliyorum ve Sitebrook'a vermiş olduğum komutu hata olarak düzeltti. Bunu da ekle diyorum ve kodlara bunu da ekliyor arkadaşlar ve ekledikten sonra teknik olarak sayfayı bana vermesi gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi burada önemli olan şey bir komuttan nasıl en iyi sonuçları alabiliyoruz. Siz işin içerisine girdiğinizde çok daha iyi kodlar alacağınızı göreceksiniz. Şimdi bunu yazsın. Şimdi ben size kendiniz soruyorum. Sizce hangisi daha iyi? Eğer bunu yayınlamak istiyorsanız tek yapmanız gereken publish deyip siteyi şu an insanlara sunmak. Burada görmüş olduğunuz gibi artık kahve uygulamanız hazır. Bunun fontunu, rengini ve her şeyini değiştirebilirsiniz. Bu Lovable'la yapmış olduğumuz uygulama bir prompttan. Burada görmüş olduğunuz Bolt'tan yapmış olduğu, bana göre şu an elle tutulur en iyi işe yarayan bir promptla Bolt verdi bu arada. Üçüncüsü DeepSite. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar uygulama karşımızda. Tabi bunu buraya yüklemeniz gerekiyor. Bu da işin arka tarafındaki farklı bir sunucu arkadaşlar. Burada bunu yükledikten sonra da daha detaylı olarak süreci görebileceksiniz. VioDev ne yazık ki bizi yarı yolda bıraktı. Ben paralı versiyonu kullanıyordum. Bayağı bir araştırma yaptım. Bitmiş. Coffee Readings evet bitirmiş sonuçta. Replit bize uygulamayı yapmış. Burada görmüş olduğunuz gibi uygulamamız şu an çalışıyor. Bu Replit bayağı iyi yapmış bu arada arkadaşlar. Yeni fotoğraf deyince bize izin verecek mi? Fiyatlandırma da koymuş. Uygulamalar, Google Play'de uygulamasını vesairesine kadar da yapmış. Replit de bayağı başarılı. Hatta burada farklı bölümlerde yapmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Gelin bir sistemde preview olarak gözüküyor zaten. Bu şekilde şunu hatta şöyle yapalım daha net gözüksün. Bence bayağı iyi, başarılı yani. Hani hiç yoktan iyidir. Ama bakalım Trickle ne yaptı? Trickle hala aynı. Bu hala bize hata veriyor. Bu teknik olarak dünyanın en iyi kod yapan, kod bilmeden uygulaması olması gerekiyordu bu arada. Öyle reklamlarını ve insanlar tanıtımını yaptı. Tempo Labs verdi uygulamayı bize ama ne yazık ki gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece böyle bir sayfada bıraktı bizi. Hey Boss hala bize uygulamayı yapacağını söylüyor. Yapmaya devam etsin o. Ve Şef de burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, hatta baktık daha demin Şef'e. Şef siteyi açmıyor. Kayıt olsanız dahi. Ve Sitebrew'de hala verdiğim kodları burada gördüğünüz gibi yazıyor. Yani dediğim gibi bu kahve falı uygulamamız artık sistem tarafından yapıldı. Artık bilmiyorum Sitebrew ne zaman bitirir bize. Bunu bitirdiği zaman da bize şu an siteyi dolduracak ve site şu an gördüğünüz gibi yine hata verdi. Düzeltmek istiyorsanız sorun değil fakat bu kadar çok hata vermesi de bana göre çok da doğru değil. Dediğim gibi arkadaşlar tercihi sizlere bırakıyorum. Size göstermiş olduğum bu daha deminki sistemdeki uygulamayı da bilgisayarınızı alarak ayrıyeten çok güzel sonuçlar yapabilirsiniz. Ve her şeyden de önemlisi artık bu uygulamayı beğendiyseniz tek yapmanız gereken Publish bölümüne basarak uygulamaya buradan Spobase'e bağlamanız gerekiyor. Spobase'e bağladıktan sonra burada verilen link ile şu an burada örnek veriyorum bu link ile artık bu linki domainini değiştirebilirsiniz. Bunu kullanabilirsiniz. İnsanlara ücretsiz olarak sunabilirsiniz. Fiyat eklemek istiyorsanız da Stripe hesabını açarak buraya Stripe API keylerinizi ekleyip ödemelerinizi de artık alabileceğiniz bir sisteme geliyor arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle sizlere buradan hangisinin işinize yarıyorsa onu kullanabilir. Kendi tasarımınızı yapabilirsiniz. Unutmadan ben bunların hepsini okyanusu.com internet sayfasındaki yeni ICE eğitiminin içerisine koyacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi Platinum hesap yönetimi var arkadaşlar. Burada biz eBay hesaplarınızı yönetiyor ve otomatik olarak sizlere her gün satış yapmanızı da sağlıyoruz arka tarafta. Bu sistem sayesinde sürekli olarak sizlere kurmuş olduğumuz otomatik sistemlerde günlük yüzlerce poundluk yapay zeka her gün satış yapıyor. Niye bunu anlatıyorum? Bu ve burada anlattığım bütün uygulamaları, işte affiliate sistemdeki kazanabileceğiniz para sistemlerini ve diğer bütün her şeyi yüzlerce insan bana sorduğu için artık eğitimin içerisine ekliyorum ve bu burada göstermiş olduğum okyanusu içerisindeki Platinum hesap yönetimi içerisinde olacak. Buraya eğitimi de artık burada gördüğünüz gibi bu sisteme kayıt olduğunuzda içerisinde eğitim paketi var. Bu eğitim paketi arkadaşlar sayesinde sizler de isterseniz bu sistemi, isterseniz partner
Substack affiliate sistemini, isterseniz de ayrıca burada göstermiş olduğum sistemleri kurabilirsiniz. Yorumlarda eBay Dropshipping yazdığınızda size vereceğim ücretsiz PDF dosyasına ya da bütün bu affiliate şirketlerine ücretsiz olarak ulaşabileceksiniz. Ta ki bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.